Bayraktar Kızıl Elma dünyada bir ilki daha başardı ve iki Kızıl Elma yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş tek başına bir uçuş testinden ibaret değil elbette. Harp tarihini değiştirecek potansiyele sahip. Askeri havacılıkta karar alma, koordinasyon ve görev icrası gibi temel kavramlar bu uçuşla birlikte yeniden tanımlandı. Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden gelen görüntülerde Bayraktar Kızıl Elma'nın iki farklı prototipi PT-3 ve PT-5 gökyüzünde yalnızca aynı anda bulunmadı. Birbirleriyle senkronize, tamamen otonom ve yakın kol düzeninde uçuş gerçekleştirdiler. Sadık kanat adamlığından başka bir boyuta evrildi artık mesele. Çünkü bu testte mesele pilotun reflekslerine değil, sensörlere, algoritmalara ve gerçek zamanlı veri paylaşımına dayanıyordu. Bu videoda şu soruların peşine düşeceğiz. Bu uçuşu teknik olarak özel kılan neydi? Neden bugüne kadar benzeri görülmedi? Ve daha da önemlisi bu kabiliyet gelecekte hava sahasında oyunun kurallarını nasıl değiştirebilir? Kızıl Elma'nın gerçekleştirdiği bu testin arkasındaki mühendisliği, askeri anlamını ve doktrinal sonuçlarını adım adım ele alacağız bugün. Bu uçuşu doğru değerlendirebilmek için önce neyin yapıldığını netleştirmek gerekiyor. Çorlu'da gerçekleştirilen testte Bayraktar Kızıl Elma'nın iki farklı prototipi PT-3 ve PT-5 ayrı ayrı havalandıktan sonra havada buluştu ve otonom olarak yakın kol uçuşu üzerine geçti. Buradaki kritik nokta bu uçuşun yerdeki bir operatör tarafından manuel olarak yönlendirilmemiş olması. Uçaklar birbirlerinin konumunu, hızını ve manevralarını sürekli analiz ederek uçuş düzenini kendi kendilerine kurdu ve muhafaza etti. Tabi burada yakın kol uçuşu ifadesi özellikle vurgulanmalı. Çünkü burada söz konusu olan basit bir paralel seyir değil. İnsanlı savaş uçaklarında bile yoğun eğitim gerektirir bu uçuş. Küçük bir hata ciddi riskler doğurabilir. Çünkü yakın kol uçuşu iki platformun birbirine metreler seviyesinde yaklaşmasını gerektirir. Kızıl Elmaların gerçekleştirdiği bu testte formasyonun korunması yalnızca düz ve sakin uçuşta değil, dönüşler ve görev manevraları sırasında da devam etti. Bu da sistemin tek seferlik bir senaryoya değil, dinamik uçuş şartlarına uyum sağlayabildiğini gösterdi. Her iki Kızıl Elma da kendi uçuş bilgisayarları üzerinden veri alışverişi yaparak yakın kol uçuşunu sürdürdü. Hız ve yön değişikliklerini eş zamanlı olarak koordine ettiler. Sadık kanat adamı konseptini biliyorsunuz. Bu uçuş onun da ötesiydi çünkü insanlı platform yoktu burada. Yine önemli bir nokta şu ki bu uçuşta hava devriyesine uygun manevralar da yapıldı. Sanal bir tehdit senaryoya eklendi. Kızıl Elmalar buna karşı birlikte rota değiştirdi. Yani test gerçek operasyonel kullanım senaryolarına karşılık gelen bir deneme niteliği taşıdı. Ortaya çıkan tablo şu açıdan önemli. Dünyada ilk kez jet motorlu ve savaş uçağı sınıfında iki insansız hava aracı, insanlı bir lider platforma ihtiyaç duymadan yakın kol uçuşu ve görev uyumunu aynı anda sergiledi. Bu insansız sistemlerin yalnızca destek unsuru olmaktan çıkması anlamına geliyor. Peki bu yakın kol uçuşu neden zor? Yani baktığınızda iki hava aracının yan yana uçması ne var bunda dedirtiyor insana. Ama öyle değil. Her uçak havada ilerlerken arkasında ciddi bir aerodinamik düzensizlik ortaya çıkarır. Bu kuyruk girdapları uçağın ağırlığına, hızına ve kanat geometrisine bağlı olarak arkada karmaşık ve dengesiz bir hava akımı oluşturur. Yakın mesafede uçan bir başka platform için bu girdaplar kontrol kaybına kadar gidebilen ciddi bir risk anlamına gelir. İnsanlı uçuşlarda bu risk pilotun deneyimi ve anlık refleksleriyle yönetilir. Uçak beklenmedik bir titreşim ya da sürüklenme yaşadığında pilot bunu hisseder. Kumanda tepkilerini sezgisel olarak ayarlar ve formasyonu korur. Ama Kızıl Elma'da bu dengeyi sağlayan bir insan yok. Burada tüm yük sensörlerden gelen verileri yorumlayan uçuş bilgisayarlarına ve bu veriler üzerinden karar üreten algoritmalara biner. Sistem karşıdaki uçağın konumunu ve hareketlerini sürekli izlerken aynı anda görünmeyen ama etkisi son derece güçlü olan hava akımlarını da hesaba katmak zorunda kalır. Bu noktada asıl zorluk yalnızca doğru manevrayı hesaplamak değil, bunu doğru zamanda yapabilmekte. İki Kızıl Elma arasındaki veri alışverişi milisaniyeler seviyesinde gerçekleşmek zorunda. Uçakların yüksek süratlerde seyrettiği bir senaryoda iletişimde yaşanacak çok küçük bir gecikme bile yakın kol uçuşunun bozulmasına, hatta çarpışma riskine bile yol açabilir. Bu nedenle sistemin yalnızca hızlı değil, aynı zamanda kesintilere ve gecikmelere karşı da dayanıklı olması gerekir. İşte Kızıl Elma bu uçuşla böyle bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamış oldu. Tamam, yakın kol uçuşu zor, onu anladık. Peki bu bizim savaşta ne işimize yarayacak? Sonuçta Kızıl Elma tören gösterileri için geliştirilmedi. Bunun savaş sahasındaki anlamı ne? Yakın kol uçuşunu otonom şekilde gerçekleştirebilmek hem tespit edilme biçimini hem de angajman dinamiklerini kökten değiştirir. Özellikle radar sistemlerinin ilk tespiti esnasında birbirine çok yakın mesafede uçan platformlar tek ve daha büyük bir hava aracı gibi algılanabilir. Bu durum düşman hava savunmasının tehdit değerlendirme süresini uzatır. Karar alma zincirinde belirsizlikler ortaya çıkarır. Bu belirsizlikler
kritik bir kavram olan oda döngüsü üzerinde doğrudan etki yapar. Gözlem, yönelim, karar ve eylem adımlarından oluşan bu döngü ne kadar yavaşlatılırsa karşı tarafın hataya sürüklenme ihtimali de o kadar artar. Kızıl elmanın yakın kol uçuşu kabiliyeti radar ekranında geç fark edilen ya da yanlış sınıflandırılan bir hedef profili oluşturarak bu döngüyü baştan sekteye uğratabilir. Kol uçuşunun beklenmedik bir anda ayrılması ve birden fazla tehdit unsuruna dönüşmesi savunma sistemleri açısından ciddi bir yük anlamına gelir. Bir diğer önemli kazanım görev menziliyle ilgili. Öndeki uçağın oluşturduğu hava akımından faydalanan arkadaki platform belirli koşullarda daha düşük sürüklenmeyle uçabilir. Bu durum özellikle uzun menzilli görevlerde yakıt tüketiminin optimize edilmesine imkan tanıyabilecek bir potansiyel barındırır. Operasyonel anlamda bu ilave tanker desteğine olan ihtiyacın azalması ve daha derin hedeflere erişim anlamına gelebilir. Asıl kırılma noktası ise sürü zekası ve satürasyon saldırısı. Bugün iki platformla yapılan bu test yarın daha kalabalık insansız filoların önünü açacak. Modern hava savunma sistemlerinin aynı anda angaje olabilecekleri hedef sayısı sınırlı. Birden fazla Kızıl Elma'nın koordineli şekilde aynı hava sahasına girmesi savunma unsurlarının önceliklendirme yapmasını zorlaştırır ve sistemlerin kapasitesini hızla tüketmesine sebep olur. Bir de bu meselenin Kaan boyutu var tabi. Kızıl Elma'nın otonom kol uçuşu ve görev paylaşımı yetenekleri Kaan pilotunun üzerindeki yükü azaltır. Pilot her bir insansız platformu ayrı ayrı yönetmek yerine genel görev hedefini tanımlar. Kalanını insansız sistemler kendi aralarında organize ederler. Yani bu uçuşun savaş meydanlarına ciddi bir yansıması olacak. Son olarak da önemli bir soruyu cevaplandıralım. Dünyada benzer çalışmalar yok mu? Elbette büyük askeri güçler, insansız savaş uçakları ve insanlı insansız ekip konsepti üzerinde uzun süredir çalışıyor. ABD, Çin gibi devletlerin bu yönde çalışmaları var. Ama bu projeler daha çok insanlı uçaklara insansız sistemlerin sadık kanat adamlığı şeklinde. Çünkü o biraz daha kolay. Kızıl Elma'nın yaptığı bu testin şu an dünyada bilinen bir muadili yok. Zaten dünyada Kızıl Elma kadar ilerlemiş bir insansız savaş uçağı projesi de yok. Tabi bu durum bize Kızıl Elma'nın artık takip eden değil, takip edilen sistem haline geldiğini gösteriyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın otonom yakın kol uçuşu testi tek bir manevranın ya da tek bir uçuş gününün ötesinde bir anlam taşıyor. Bu test insansız hava araçlarının artık yalnızca belirli görevleri yerine getiren yardımcı unsurlar olmaktan çıkıp hava sahasında birlikte düşünebilen, birlikte hareket edebilen bağımsız sistemlere dönüştüğünü somut şekilde ortaya koyuyor. Yakın kol uçuşu gibi yüksek hassasiyet gerektiren bir kabiliyetin otonom olarak sergilenmesi bu dönüşümün geldiği noktayı tüm dünyaya gösteriyor. Tabi bu gelişme geleceğin hava harp ortamında insan ve makine arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceğine dair de önemli ipuçları sundu bize. Pilotun birebir kontrolüne dayanan klasik modellerin yerini insanın stratejik kararları belirlediği, insansız sistemlerin ise bu kararları en hızlı ve en etkin şekilde uyguladığı bir yapı almaya başlıyor. Kızıl Elma'nın testte sergilediği koordinasyon ve görev uyumu bu yaklaşımın yalnızca teorik bir kavram olmadığını, sahada uygulanabilir bir modele dönüştüğünü gösteriyor. Sonuç olarak Çorlu semalarında gerçekleştirilen bu test insansız hava harbinin hangi yöne doğru ilerlediğini göstermesi bakımından çok önemliydi. Otonomi, koordinasyon ve görev paylaşımı artık Türkiye için geleceğin vaatleri değil, bugün sahada doğrulanan gerçeklere dönüşmüş durumda. Ve işte Kızıl Elma'nın kol uçuşunu bu yeni dönemin yalnızca başlangıç adımlarından biri olarak görebiliriz. Yakında aynı şeyi Anka Kızıl Elma birlikte de görürsek çok daha müthiş şeyler olacak. Allah'a emanet olun.